İstanbul Boğazı'ndan her gün 25 kadarı tehlikeli yük taşıyan 150 civarında gemi geçtiğini, yerel deniz trafiği içerisinde 2500'e yakın deniz hareketi oluştuğunu ve bu hareketlilik içerisinde 2 milyona yakın yolcu taşındığını söylersem, sanırım İstanbul Boğazı'nda kaptanlık yapmanın cambazlığa benzediğini söylemek abartılı olmaz. Merhaba, ben Kenan Acar. Şu anda İstanbul Üsküdar Salacak sahillerindeyim. Arkamda görmüş olduğunuz bölge İstanbul Boğazı'nın en yoğun deniz trafiğinin yaşandığı bölge. Bu videoda birlikte bu bölgeye göz atacağız. İstanbul Boğazı'nın uzunluğu 17 deniz mili. Boğaz'ın yerel trafik bölgesi, kuzeyde Türkiye'li Feneri ile Anadolu Feneri ve güneyde Ahırkapı Feneri ile Kadıköy İnciburnu Mendirek Feneri arasında yer alıyor. Bu bölgede faaliyette bulunan feribotlar, şehir hatları gemileri, deniz otobüsleri, düzenli sefer yapan yolcu tekneleri, gezi ve balıkçı tekneleri ile acente motorları, kamuya ait botlar, römorkörler ve benzerleri yerel deniz trafiğini oluşturuyor. Bu trafiğin en yoğun olduğu ve transit gemi geçişlerini en çok etkileyen bölge, Kadıköy Yenikapı ile Üsküdar-Beşiktaş sınırları içinde kalan Boğaz Güney bölgesi. İstanbul Boğazı'ndaki günlük ortalama 2500 civarındaki yerel deniz trafiği hareketinin çok büyük bölümü Güney bölgesinde yaşanıyor. Bu bölgede deniz trafiğinde günde 500'e yakın gemi yer alıyor. Artan yolcu sayısını karşılamak ve filoları büyütmek amacıyla trafiğe katılan gemi sayısının sürekli artış göstermesi ve tehlikeli yük taşıyan gemilerin yolcu sayısı 1000'in üzerinde olan çok sayıda gemiyle bir arada seyretmek durumunda olması, Güney bölgesini deniz trafiği açısından en tehlikeli ve karmaşık yer haline getiriyor. Bu bölgede 15 Kasım 1979 tarihinde 96 bin ton ham petrol taşıyan Independent tankeri ile Yunan gemisi Evreali'nin Haydarpaşa açıklarına çarpışması sonucu Boğaz'da bugüne kadar yaşanan en büyük deniz kazası meydana gelmişti. Gemideki 43 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmiş, patlamanın ardından gemide çıkan yangın 27 günde söndürülebilmişti. İstanbul'da yaşamı uzun süre etkileyen kazanın deniz hayatı ve çevreye maliyetinin o dönemin parasıyla 40 milyar lira olarak hesaplandığı açıklanmıştı. Deniz trafiğinde düzen tıpkı havada olduğu gibi gözle görülmeyen ve harita üzerinde rotaları belirleyen trafik çizgileriyle sağlanıyor. Deniz trafiğinde de karayolları gibi kavşaklar, ana ve tali yollar yer alıyor. Boğaz'ın güney bölgesi bu çizgiler ve üzerinde yaşanan gemi trafiği açısından oldukça yoğun ve riskli bir alan. Bölgede seyreden transit ve yerel deniz araçlarının rotaları ayrı ayrı belirlenmiş durumda. Gemilerin Boğaz'da azami seyir hızı 10 deniz mili. Ancak bu konuda istisnai durumlar olabiliyor. Deniz araçlarının dümen kontrolünü sağlayabilmeleri için belirli bir hızla yol almaları gerekiyor. Hız nedeniyle dümen dinleme yolu elde edilemediğinde İstanbul Gemi Trafik Hizmet Merkezi'ne bilgi verilerek çatışmayı önlemeye ve çevreye zarar verici dalgalar yaratmamaya özen göstererek bu hız aşılabiliyor. Yapım amacı itibariyle yüksek hızla seyretmeye yönelik inşa edilmiş ve belirli bir hız altında manevra kabiliyeti zayıflayan deniz otobüsleri gibi yüksek hızlı gemilerde saatte 10 deniz mili hızı aşabiliyorlar. İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi 200 metrenin altına düştüğünde yerel deniz trafiği durduruluyor ve bu bölgede bulunan gemilerin seferleri herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın gemi kaptanı tarafından iptal edilebiliyor. Kurallara göre Boğaz'ın karşılıklı iki kıyısı arasında geçiş yapan deniz araçlarının karşıdan karşıya geçtikleri noktada en dik ve kısa yolu kullanmaları ve transit seyreden gemilerin yolunu kesmeden ve manevra yapmasını engelleyici bir durum yaratmadan seyirlerini yapmaları gerekiyor. Ancak yerel trafik gemilerinin zaman zaman transit geçiş yapan gemilerin rotalarını kural dışı deldiği ve bu sebeple kazaların kıl payı atlatıldığı durumların yaşandığını söylemeliyiz. İstanbul Boğazı'nda son 3 yılda toplam 41 gemi kazası yaşandı. Kazaya karışan gemilerden 4'ünde yangın çıktı, 4'ü karaya oturdu, 3'ü ise battı. Yaşanan kazaların büyük bir bölümünü yerel trafik unsurlarının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Boğazlarda gemilerin emniyetle geçişlerini sağlamak ve kaza riskini en aza indirmek amacıyla Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nün 1994 yılında yürürlüğe girmesi ve Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte yıllar içinde boğazlardaki kaza sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu noktada gerek İstanbul ve Çanakkale boğazları gerekse Marmara Denizi'ndeki bu yoğun hareketliliği 7 gün 24 saat esasıyla kesintisiz ve güvenle yürüten
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün çok önemli bir görevi üstlendiğini ve gerçekleştirdiğini belirtmeden geçmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Türk boğazlarından son yıllarda geçen gemi sayısında düşüş görülmekle beraber gemi tonaj ve büyüklükleriyle taşınan yük miktarlarındaki artış nedeniyle gemi trafiğinin oluşturduğu risklerin her geçen gün daha da yükseldiğini söylemek mümkün. İstanbul Boğazı'ndan geçen günlük ortalama gemi sayısı 2007 yılında 155 iken bu sayı günümüzde 113'e kadar gerilemiş durumda. Ancak gemi sayısında bu azalış yaşanırken Boğaz'dan geçen gemilerin tonajları %41 artmış durumda. Boğazlardaki mevcut gemi trafik hizmetleri merkezi altyapısının idame zorluğu ve artan gemi trafiği nedeniyle 2014 yılından itibaren Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmeti Sistemi'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan projede son aşamaya gelindi. Havelsan'ın Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Milli Yazılımı ile Aselsan tarafından üretilen radar, elektrooptik ve radyo yön bulucu sistemleri, otomatik tanıma sistemi, VHF telsiz haberleşme sistemi, meteoroloji sistemi ve izleme güvenlik sistemi ilk testlerden tam not aldı. 2020 yılın ikinci çeyreğinde işletmeye alınması planlanan sistemle denizde seyir, mal, can emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması, gemi trafiğinin emniyetli, hızlı ve ekonomik bir şekilde sürdürülmesi için çok önemli bir adım daha gerçekleştirilmiş olacak. Evet, İstanbul Boğazı'nın en hareketli bölgesinde hayat işte böyle akıyor. Umarım ilginizi çeken ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımı da izlemek ve kanalıma destek olmak isterseniz lütfen abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.